Napolyon tarafından kurulan bu ordu en kalabalık sayısına ulaştığında toplam 1 milyon kişiden oluşuyordu. Ama genellikle sefere giden kuvvet 680 bin kişilikti. Kuvvetler genellikle birçok farklı uzman askerlerden oluşuyordu. Piyadelerle süvariler özellikle elitti ve birçoğu tecrübeli askerlerdi. Bunlar tüfek ve kılıç konusunda oldukça donanımlıydı ve ek olarak süngü de kullanan bir birlikti. Topçularsa hem kuşatma hem de meydan muharebeleri için sık sık kullanılmaktaydı. Bu orduya ek olarak büyük bir mühendislik ve sıhhiye birliği vardı. Fethedilen uluslardan ve müttefiklerden de askerlerin yer aldığı bu kadar muazzam büyüklükteki bir orduda tek tip bir eğitim yoktu. Ancak tüm askerler genellikle hayatta kalma taktiklerini öğretecek usta askerleri olan birliklere gönderilirdi. Napolyon'un ordusunda en önemli şey itaatti ve bu da ağır cezalarla sağlanırdı. Ordu, her biri Napolyon'un titizlikle seçtiği komutanların emri altında bağımsız bir şekilde hareket eden kolordulardan oluşurdu. Büyüklüğü göz önüne alındığında şaşırtıcı bir şekilde hızlı ve karmaşık manevralar yapabilmekteydi. Böylesine büyük bir ordunun tecrübe, hız ve manevra yeteneği gibi unsurları Avrupa'da onu rakipsiz kılmıştı. Ta ki Rus seferine kadar. O güne kadar tarihteki en büyük orduydu. Ancak yine de bazı güvenlik açıklarına sahipti. Büyük savaşlardan kaçınmaya ve bir gerilla mücadelesi sürdürmeye istekli bir rakiple karşı karşıya kaldığında bu orduyu gerçek bir sorun bekliyor demekti. Birden fazla devletin bir araya gelip değinemediği bu ordu gerilla saldırıları dışında bir de anavatanından çok da uzak olması sebebiyle kolayca yıpratılabilirdi. Tarihin en vahşi savaşçılarından olan Vikingler, ağır kılıçlarının yanında kullandıkları baltalarla da savaşlarda ezici bir üstünlük elde ediyordu. Ağır silahları ve iri cüsselerinden dolayı birçok devlet tarafından her zaman korkutucu olarak görüldü. Örneğin Bizans İmparatoru Viking savaşçılarının cesaretinden, gücünden ve iri yapılarından öylesine etkilenmişti ki her zaman kişisel muhafızlarını Vikinglerden seçmişti. 8. yüzyılda başlayıp Avrupa'nın korkulu rüyası olan Viking savaşçıları, dev cüsselerinin yanı sıra bir de balta gibi tek vuruşla sonuca ulaştıran silahlar kullanırlardı. Bunun yanında denizci bir toplumdu ve ana vatanları da İskandinavya'ydı. Hayatlarını yağma ile sürdürdükleri için denizcilik onlar için ölümcül derecede öneme sahipti. Yani savaşlardaki başarısının ana nedeni güçlü gemiler yapmalarıydı. Ve gemi yapma konusunda özel yeteneklere sahiplerdi. Zaten yaptıkları gemiler de dönemlerinin en iyi, en hızlı ve en sağlam gemileriydi. Hem yelkenli hem de kürekli olarak tasarlanmış bu gemilerle aynı zamanda oldukça hızlı hareket edebiliyorlardı. Üstelik gemilerinin altı düz olduğu için hem denizde hem de ırmaklarda sorunsuzca yol alabiliyorlardı. Bir de Vikinglerin berzerker diye adlandırdıkları özel savaşçılar vardır ki bunların amaçları intihar saldırılarıydı. Bu savaşçıların özel bir kimyasal ilaç kullanarak kendilerini bilerek savaş moduna soktukları söylenmektedir. Vikinglerin genel istila yöntemi ise vurkaç şeklindeydi. Girdikleri yeri istila eder, yağmalar ve çıkarlardı. Ejderha şekilli gemileriyle ve kırmızı baltalarıyla dönemlerine korku salıyorlardı. Birçok yeri istila edip Avrupa'ya nam saldıktan sonra bir kısmı istila ettiği bölgelerde oranın halkı tarafından asimile olmuş, geri kalan kısmı da siyasal anlaşmazlıklar sebebiyle bölünüp günümüzün İsveç, Norveç gibi etnik kimliklerini oluşturmuşlardı. Hannibal'ın önderliğinde yaklaşık 50 bin kişiden oluşan bu orduda piyadeler kısa bıçak, uzun mızrak ve kalkan taşımaktaydı. Kartaca ordusu sıklıkla rakiplerinden aldığı ekipmanları kullanırlardı. Bununla birlikte en korkunç silahları düşmanı korkutmak ve formasyonlarını bozmak için kullandıkları zırhlı savaş filleriydi. Kartaca ordusunun subay sınıfıyla askerleri vatandaşlarından seçilirdi. Ancak bu durumda iyi subayların nadiren çıkmasına sebep oluyordu ve bu şekilde de askerlerin birçoğu çok iyi eğitim almıyordu. Bunu telafi etmek içinse rutin olarak Akdeniz'in dört bir yanından gelen paralı askerler kiralanmaktaydı.
ve bu paralı askerleri kendi halkından oluşan düzenli piyadelerinin yanına eklerdi. Pön savaşlarından sonra ise profesyonel bir orduya evrildi. Kartacalılar düşmanlarının taktiklerine uyum sağlama yetenekleriyle bilinirdi. Yani muharebe alanında düşman hareketlerine göre manevra yaparlardı. Pön savaşları sırasındaki çarpıcı zaferleri daha önce hiç denemedikleri taktiklere adapte olmalarının bir sonucuydu. Düşmanlarını bu kadar kusursuz bir şekilde taklit etmeleri antik dünya tarafından gıpta ile karşılanıyordu. Ordunun zayıf yanı ise paralı askerlerdi. Kartaca'nın paralı askerler olan mecburiyeti tarih boyunca Kartacalıları rahatsız etmişti. Bu güvensizlik çoğu zaman sadakatsizlikle sonuçlanmış ve ordu içinde zıtlaşmalara ortam hazırlamıştı. Paralı askerlerin varlığı daha fazla ücret verebilecek düşmanlarla karşılaşıldığında Kartacalıları tehlikede bırakıyordu. İkinci Gustav, kombine orduların önemini ilk fark eden generaldi. Gustav'ın piyade ve süvarileri baruttan sonra tüfekler kullanmaya başladılar. Ve muharebe alanında da hem hafif hem de ağır toplarla destekleniyordu bu ordu. Gustav'tan önce İsveç ordusu çoğunlukla eğitimsiz sivillerden oluşuyordu. Bunun farkında olan Gustav, derhal profesyonel bir eğitim programı hazırladı ve hem subaylarına hem de erlerine sıkı bir eğitim verdi. İsveç kuvvetleri muazzam büyüklükteki tek bir piyade birliğinden ziyade daha küçük ve daha esnek birimler halinde örgütlendi. Barut Avrupa'daki savaş taktiklerini kökünden değiştirecekti. Fakat kimse Gustav'tan önce barutun potansiyelini fark edememişti. Avrupa kuvvetlerinin çoğu birbirinin aynı büyüklüğündeki kare formasyonuna bölünerek dizilmekteydi. Gustav ise uzun ve ince cephe hatları oluşturmuştu. Bu şekilde piyadeler ve topçular birbirlerini destekleyebileceği için askerleri daha esnek hareket ediyordu. Ordusunun zayıf yanı ise yine Gustav'tı. İsveç ordusunun gücü Gustav'a olan tereddütsüz sadakatlerinden geliyordu. Komutanının varlığı ordunun ruhunu temsil ediyordu. Ve komutanları olmazsa aynı disiplinle savaşamıyorlardı. Bunun yanında yurtlarından uzakta savaşmak istemeyen bu ordu eve duydukları özlem yüzünden de uzun seferlere katılamıyorlardı. Aztek ordusuna bağlı Jaguar savaşçıları özel bir birlikti. Tarihi 14. yüzyıla dayanan bu savaşçılar Jaguar motifli kıyafetler giyip savaşta ön saflarda yer tutarlardı. Bu savaşçılar üzerine volkanik cam kesikleri saplanmış tahta kılıçlar kullanırlardı. Ele geçirdikleri düşmanları ise yakalayıp inandıkları gökyüzü tanrısına kurban ederlerdi. Savaşçıların Jaguar gibi giymelerinin sebebi ise Jaguar motifinin tanrılarını temsil etmesiydi. Ve bunu giydiklerinde tanrılarının onlara güç vereceğine inanmalarıydı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.